Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma sefalar getirdiniz. Bugün Bursa'nın meşhur şaşakaldım köftesini yapıyoruz. Hadi buyurun geçelim tarife. 1 kilo kıymam var. Kıymamın 700 gramı yarım yağlı dana döş kıyması. Kalan 300 gramı da kuzu kol. Güzelce çektirdim kasabıma. Şimdi havanıma bir tutam kadar top kekik koyacağım. Çünkü çok güzel top kekiğim var, mis kokulu. Bunu biraz döveceğim. Kıymama 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da dövdüğüm kekiği ilave edeceğim. Kıymamıza başka hiçbir şey koymuyoruz. Soğan, sarımsak, ekmek yok arkadaşlar. Bu kadar. Bu baharatla kıymamızı lezzetlendireceğiz. Çok güzel yoğurmak önemli olan. Bir 5-10 dakika kadar ben güzelce yoğuracağım kıymamı. 10 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi macun kıvamını aldı kıymam. Çok güzel görünüyor. Şimdi bir streç filmle kapatıp en az 2 saat, mümkünse bir gün bekletmenizi tavsiye ediyorum. Diğer taraftan da baby patateslerim var çok güzel. Bunları yıkadım ve tencereme aldım. Hemen bir 10 dakika kaynatacağım. 10 dakika haşladığım patateslerimi bardağımın arkasıyla ezerek gördüğünüz şekli veriyorum. Çok güzel bir garnitür oluyor. Hem görünümü hem lezzeti. Size de bunu tavsiye ediyorum. Bu arada 220 derecede fırınım ısındı. Patatesimi hazırlayıp fırınıma atacağım. Fırında sadece bir 10 dakika kalması yeterli çünkü zaten pişti. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Biraz tuz çekeceğim. Biraz da karabiber çekme olarak koyacağım. Bir miktar biberiyem var. 2 çay kaşığına yakın. Elimle ezerek, kırarak onları koyuyorum. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mis gibi bir koku veriyor. Ada çayına benzer bir koku. 2 adet de defne yaprağımı elimle kırarak parçalıyorum. Üzerine atıyorum ve fırına yolluyorum. Köftem çok güzel 2 saat buzdolabında dinlendi. Vaktiniz varsa bir gün dinlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir yağlı kağıdımızı alıyoruz. Üzerine böyle bir iki damla hemen zeytinyağı koyup yağlı kağıt olmasına rağmen iyice yağlıyoruz yine de her yerini. Çünkü bu kağıtla şekil vereceğiz. Şaşıra kaldım köftesinin sırrı bu şekli aynı zamanda. Lezzeti muazzam ama güzel de görünümlü bir köfte. Aslında yarım ekmek arasında yeniyor. Ama ben böyle bir servis şeklinde yapmak istedim. Şimdi koskoca bir topu, 2 avucumun arasına aldığım köfte topumu kağıdıma koydum. Elimle, bir elimle dikdörtgen şeklini verecek, düzleştirecek şekilde, diğer elimle de açarak bütün köftemi inceltiyorum ve dikdörtgen şeklini veriyorum. Burada önemli olan şey köftemizin çok incelmesi. İnce bir köfte yapacağız arkadaşlar ve şekli de dikdörtgen olacak. İyice bastırarak genişletiyoruz ve inceltiyoruz. Çok kolay yapılış, hiç gözünüzde büyümesin. Çok basit, bu yağlı kağıtla hele işimiz çok daha kolay oluyor. Tam bir restoran köftesi, mis kokulu olacak. Evet, köftemizin şekli gördüğünüz gibi hazır. Kenarlarını da biraz elimle düzeltiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bu köftemi alıp hemen tepsime koyuyorum. Bir ikincisini yapacağım. İyice yağladığımız için şekil vermek ve kaldırmak gayet kolay. Yine bir koskoca topumu alıyorum. Kağıdımın içerisine koyuyorum. Bastırarak ve parmaklarımla yanlarından şekil vererek
dikdörtgen şekline getiriyorum. Avucumun içindeyle bastırıyorum. Evet, ikinci köftem de hazır. Şimdi döküm tavamı ocağıma koyacağım ve orada pişireceğim. Tavam çok güzel ısındı. Bunu anlamak için elimizi birkaç saniye tutuyoruz. Yanma derecesine geldiyse olmuştur. Köftelerimi bir kalıp gibi tavama koyuyorum. Çok ince oldukları için çok fazla tutmayacağız. Sadece 1 dakikaya yakın bir şekilde kontrollü olarak pişireceğiz. 1 dakika geçti, bakın zaten yapışmadığı, kendini bıraktığından piştiği belli oluyor. Hemen diğer tarafını da çevireceğiz. İki tarafı da birer dakika pişirdiğimiz zaman köftemiz pişmiş oluyor. Zaten çok ince ve yüksek ısıda olduğundan dolayı mis gibi pişiyor. Şimdi ben bir de yanlarına biraz biber koyuyorum renk ve tat versin diye. Varsa evinizde size de tavsiye ediyorum. Köftem neredeyse olmak üzere. Bu arada patatesim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi sadece bir 10-15 dakikada 220 derecede çok güzel kabuklarıyla pişti. Ve şimdi gördüğünüz gibi yemeğim hazır. Köftem de, patatesim de, biberlerim de bir harika oldu. Sunumda gördüğünüz gibi sanki restorandayız. Bakın içi, altı, her yeri nefis, eşit bir şekilde pişmiş ve gerçekten sulu sulu bir köfte. Patatesim de bu şekilde, kabuklarıyla birlikte ama içi sanki püre gibi. Çok lezzetli olmuş. Umarım tarifimi siz de denersiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.